Murad-ı Hüdavendigar, beylik olarak devraldığı Osmanlı'yı devlet haline getiren Sultanul Guzat vel Mücahidin, harp meydanında can veren ilk ve tek Osmanlı hükümdarı, gazi iken şehadet şerbeti içmeye nail olan padişah. Bursa sancağının beyi olan Murat Han, şehzadeliğinde babası Orhan Gazi tarafından görevlendirildiği mahallerde fetihlere bizzat katkıda bulunmuş ve gazi unvanını almıştı. Orhan Bey, gittikçe güçten düştüğü ömrünün son yıllarında devletin idaresini oğlu Şehzade Murad'a bırakıp kendisini taat ve ibadetle geçirmek istiyordu. Bunun için şehzadesini çağırıp devletin işlerine düzen getirmesini ve halkın isteklerini dinlemesini istedi. Rumeli başbuğu olan kardeşi Süleyman Paşa'nın vefatından beri başsız kalan Rumeli'ye gönderilip Akıncı beylerinin başına geçirildi. Murat Han Rumeli'ye geçtiğinde kardeşinin kabrini ziyaret edip hayrına hediyeler dağıtarak ihsanda bulundu. Daha sonra cihada girişerek karındaşının şanlı zaferlerine zaferler ekledi. Murat Han ve Akıncıları Bentuz, Çorlu, Dimetoka, Burgaz ve Keşan'dan sonra Edirne'ye doğru deryalar misali aktılar. 1361 yılında Edirne Tekfuru Anderine kalabalık bir ordu kurup Osmanlı askerlerini Sazlıdere mevkiinde karşıladı. Ancak fetih ve gaza aşkı ile gelen mücahitler karşısında dayanamadı ve şehrin içine çekildi. Kazanamayacağı bir savaş olduğunu fark ettiğinde tüm değerli malını toplayıp gemiye bindi ve ailesiyle Meriç Nehri üzerinden Enez'e kaçtı. Bu durumdan haberdar olan halk eman vererek şehri Murat Han'a teslim ettiler. Buraya Anadolu'dan Osmanlı tebaası yerleştirilerek vatandaştırma politikası uygulandı. Türk İslam damgası vurulacak olan bu güzel şehir yakında Ali Osman'ın baş şehri olacaktı. Bu fetih haberi Orhan Bey'in kalbine büyük bir huzur verdi. Son demlerini yaşadığını hissediyordu. Bunun için oğlunu son bir kez daha huzuruna çağırdı ve ona nasihatlerde bulundu. "Oğul, saltanatının ihtişamına mağrur olma. Unutma ki dünya Hazreti Süleyman'a bile kalmamıştır. Her dünya saltanatı fanidir. Lakin yaşanan hayat herkes için büyük bir fırsattır. Allah yolunda hizmet ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaatlerine mazhariyet için bu imkanı iyi değerlendir. Dünyaya ahiret ölçüsüyle bakarsan, onun ebedi olan ahiret saadetini feda etmeye değmediğini görürsün. Oğul, Rumeli Hristiyanları rahat durmayacaktır. Sen o tarafa yürü. Konstantiniye'yi ya fethet ya da fethe hazırla. Diğer Türk beyleri ile iyi geçinmeye çalış. Halk bizi istese bile beyler beyliklerinden vazgeçmek istemezler. Bir zaman daha giderler, sonra olmuş bir meyve gibi avucuna düşerler. Anadolu'da gaile çıkmaz ise Rumeli'de işini rahat halledersin. Bunun için Anadolu'nun sessizliğini bozmamaya gayret et. Cennet mekan babam Osman Gazi, Söğüt ve Domaniş'ten ibaret bir avuç toprağı kısa zamanda bu siyaset ile güçlü bir beylik yaptı. Biz ise Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha öteye götüreceksin. Osmanlı'ya 2 kıta üzerinde hükmetmek yetmez. Zira ilahi kelimatullah azmi 2 kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır. Selçukluların varisi biz olduğumuz gibi Roma'nın da varisi biziz. O, Kur'an-ı Kerim'in hükmünden ayrılma, adaletle hükmet, gazileri gözet, fakirleri doyur, dine hizmet edenlere bizzat hizmet etmeyi şeref bil. Zalimleri cezalandırmakta gecikme. Alemin nizamını böyle temin et ki saltanatta daim olasın. Biz yolun sonuna geldik. Sen ise başındasın. Cenab-ı Hak saltanatını mübarek kılsın." Bu nasihatlerinin üzerinden çok geçmemişti ki Orhan Gazi Darülbeka'ya irtihal etti.
Şehzade Murat, babasını kaybetmenin getirdiği yüreğindeki büyük hüzün ve acı ile 36 yaşındayken tahta oturdu. Artık Murad-ı Hüdavendigar'ın devri başlıyordu. Murat Han, 27 sene süren hükümdarlığı boyunca 37 muharebeye bizzat katılmış, yenilgi görmemiş, şanlı, gazi, şehit bir Osmanlı padişahıydı. Anadolu'daki en güçlü bey olan Orhan Gazi'nin vefatından yararlanmak isteyen Karamanoğulları ve civarındaki beyler Osmanlı topraklarını yağmalamak üzere harekete geçtiler. Ankara'da ise ahiler Osmanlı idarecilerini reddettiler. Murat Han ilk olarak Roma'nın Anadolu'da kalmış son topraklarından biri olan Ereğli üzerine sefere çıktı. Ardından Ankara'ya yürüyüp bu toprakları Osmanlı'ya kattı. Ankara'da bulunan ahiler canlarının güvencesinden korkup padişahtan özür dilediler. Özürleri kabul olundu. Ardından Murat Han topraklarında yağma yapan Karamanlıların üzerine yürüdü. Tecrübeli bir komutan olan Murat Han kısa sürede Karamanlıları Osmanlı topraklarından geri püskürttü. Can güvenliğinden endişe eden Karamanlılar padişah ile barış yaparak geri çekildiler. Murat Han, Rumeli'deki fetihlere süratle devam etmek istiyordu. İlk Beylerbeyi rütbesi verilmiş olan Lale Şahin Paşa ile beraber Rumeli'ye geçti. Edirne'yi Meriç Nehri'nden gelecek tehlikelerden korumak için öncelikle Evrenos Bey'i güneyde Gümülcine ve çevresinin fethi için, Lale Şahin Paşa'yı da Zagra ve kuzeydeki yerlerin zaptı için görevlendirdi. Bu girişimlerde muvaffak olundu. Murat Han ve komutanları İslam topraklarına yeni topraklar katarak buralarda imar faaliyetleriyle yeni şehirler kuruyor veya yeniden yapılandırıyorlardı. Bulgaristan'ın Zagra, Gümülcine ve Vardar kentlerinin fetihleri Gazi hünkârı sevindirmişti. Bursa'ya dönüşünde ise Lale Şahin'in Filibe'ye yürüdüğü ve şehri fethettiği haberini aldı. Korkan halkın bir kısmı nesi var nesi yok toplayıp Sırp ülkesine göç etmişti. Filibe Tekfur'u şehrin imarı için yüklüce para harcayan Lale Şahin Paşa'yı Sırp kralına şikayet etmişti. Eğer Osmanlılara karşı bir tedbir alınmazsa sıranın onlara geleceğini söyleyerek nifak tohumları ekti. Sırp kralı durumun ciddiyetinin farkındaydı. Vakit kaybetmeden Filibe ve Edirne'yi tekrar ele geçirmeli, Türkleri Rumeli topraklarından atmalıydı. Bunun için kolları sıvamak gerektiğini Eflak, Bosna ve Macar krallarına açıkladı. Kısa sürede papalık öncülüğünde bir Haçlı ordusu kurulmasına karar verildi. Bu sırada tüm bu İslam fetihlerinden korkan Doğu Roma, Osmanlı ile barış anlaşması yapmak zorunda hissetti. Vergi ödemek suretiyle Osmanlı'ya bağlı olan Roma, 1363 yılında imzalanan anlaşmaya göre Osmanlı'nın fethettiği topraklarda hak iddia edemeyecek, Osmanlılar aleyhine hiçbir devlette ittifak kurmayacak ve Osmanlı isterse asker gönderecekti. Papa 5. Urban'ın teşvikiyle toplanan Haçlı ordusuna Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, Bulgar İmparatorluğu, Eflak Prensliği ve Bosna Prensliği katılmıştı. Bu 5 devlet kısa süre içerisinde kalabalık bir ordu kurdular ve Macar Kralı Lajos önderliğinde Edirne'ye doğru yola çıktılar. Sayıları kaynaklarda farklı olmakla beraber 60 ila 100 bin arasında olduğu rivayet edilir. Edirne muhafızı Lale Şahin Paşa durumu haber alır almaz padişaha haber gönderdi. Düşman ordusu sel gibi yayılmış, hiçbir ciddi mukavemet görmeksizin Meriç boyunca yol almıştı. Gelen bu feci haberler üzerine Lale Şahin Paşa hemen Hacı İlbey komutasında 4000 kişilik bir keşif ordusu gönderdi. Gözcülerin verdiği haberlere göre Osmanlı ordularının 5-10 katı büyüklüğünde bir ordu Edirne'ye yaklaşıyordu.
Lala Şahin Paşa'nın Edirne'de bu Haçlı ordusuyla mukavemet edecek yeterli askeri yoktu. Murat Han'ın bu kadar kısa süre içerisinde Anadolu'daki birliklerini toplayıp gelmesi de imkansızdı. Lala Şahin Paşa bu Haçlı ordusuna karşı destek almadan savaşmak zorunda kalacaktı. Düşmanın korkusuyla geri çekilip kaçmak Rumeli'nin tamamen elden çıkması ile sonuçlanabilir ve yıllardır yapılan bütün mücadele boşa gidebilirdi. Bunun üzerine Şahin Paşa çevresindeki beylerle müzakere edip zor bir karar almak zorunda kaldı. Edirne'de bir savunma yapmak yerine düşman ordusuna baskın yapıp düşman etkisiz bırakılacaktı. Bu baskın boyunca Allah-u Teala karşısında boyun büküp dualar etti. Rabbine yalvararak düşmanın gücünü kırabilmek için güç ve kuvvet istedi. Düşman ise Osmanlı topraklarında böyle kolay ilerlemenin bir zafer olduğunu zannetmişti. Edirne yakınlarında bir yerde konaklamaya karar verdiler. Ertesi gün Edirne'yi almak üzere yola çıkacaklardı. Bunun için kalabalık ordularına büyük güven duyuyor ve şimdiden muzaffer olmuş gibi eğlenceler düzenliyorlardı. Sarhoş olup alem yaptıkları bu gecede kimi uykuda, kimi eğlencedeyken birden etrafı tekbir sadaları kapladı. Kaynaklara Sırp sındığı olarak geçen baskın şimdi başlıyordu. İlk başta gazilerin çaldığı davul ve boru sesleri düşmana dehşet salmıştı. Hacı İlbey'i 4000 kişilik ordusunu 4 ayrı kola ayırarak 4 farklı taraftan düşmanın içine girmişti. Bir anda Osmanlıların kılıçları ile karşı karşıya kalan Haçlılar sarhoş oldukları için düşmanın ne taraftan geldiğini bile anlayamamıştı. Birbirlerini bile düşman zannederek savaşıyorlardı. Sarhoş olmayıp canını kurtarmaya çalışanların çoğu Meriç'e düşüp boğularak can veriyordu. O gece Haçlılar için çok kanlı bir geceydi. Güneş doğduğunda ortalık adeta kan gölüne dönmüştü. Haçlı ordusundan birçok esir alınmıştı. Kendini kurtarabilen bir avuç asker vardı. Macaristan kralı Lajos da canını kurtarmayı başaranlar arasındaydı. Kurtuluşunu Hazreti Meryem'e bağlılığına bağlamış ve döner dönmez şükrü eda için adına İstirya'da kilise yaptırmıştı. Böylece Türkleri Rumeli'den atmak üzere planlanan Haçlı seferi Lala Şahin Paşa ve mücahitlerinin kutlu zaferiyle bertaraf edilmiş oldu. Bu sayede Türklerin Rumeli'deki varlıkları iyice sağlamlaşmıştı. Bu sırada Biga ve çevresini zapt etmiş olan Murat Han'a gelen müjdeli haber padişahı çok memnun etti. Hünkâr bu savaştan sonra Edirne'yi başkent yapmayı iyice aklına koymuştu. Osmanlı bir beylik iken hızla düşmanlarını dehşete düşüren bir devlet haline geliyordu.